Arkadaşlar hepinize merhaba. Daha önce kanalımda makyajsız halini Bayon'un çekmiştim. Bu arada Bayon diye hitap edeceğim. Normalde Bayone olarak da adlandırılan arkadaşlar var. Yorumlarda biraz böyle linç yemiştim. İtalya'nın Bayone şehrinden alıyor adını. Buradan da bilgisini vermiş olayım. Makyajlandı. Daha sonra da Düzce'ye geldim. Düzce Hyundai Özenler'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım diyelim ve anahtarı size göstereyim. Şık güzel bir anahtarımız var. Manuel anahtarı da sanırım şurada bir düğme var. Oradan mı açıyoruz? Evet, buradan açıyormuşuz. Şuradaki küçük düğmeden açıyoruz. Kumandanın pili biterse nereden çalıştıracağız, nasıl çalıştıracağız o bilgiyi içeride vereyim. Kumandanın nasıl özellikleri var? Aracın yanına geldiniz, kapılar açılmıyor. Uzaklaştınız, kapılar kapanmıyor. Buradaki düğme üzerinden kapıları kilitleyip açabiliyorsunuz. Açma düğmesine uzun süre bastığınızda sadece sürücü tarafındaki cam açılıyor. Şu anda sunroof açık. Bakalım kapatalım. Sunroof'u kapatacak mı? Onu da görmüş oluruz. Camı kapattı, sunroof'u açık bıraktı. Tasarım olarak baktığımızda güzel bir tasarım var. Şu anda hatta ön tarafta gündüz farlarını görebiliyorsunuz. Dönüş farları da hemen üst tarafa konumlandırılmış. Şöyle göstereyim onları da sizlere. Böyle güzel bir karşılama yapıyor sizlere. Alt tarafta bulunan parçalar, yani tamponun hemen altındaki parçalar daha sonradan eklenilmiş parçalar, orijinal donanımda bulunmuyor ve marş belinin orada bir ekstra basamağımız var. Arkada da küçük donanımlar var. Onlardan bahsedelim. Ön tarafta sade fakat bu aydınlatma ışığıyla birlikte biraz daha böyle teknolojik bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. LED tasarım ve panjur detayı da güzel olmuş. Ön tarafta bir kameramız bulunmuyor. Bu araç üst donanım olduğu için park sensörleri bulunuyor. Üst tarafa geldiğimizde bir de kameranın olduğunu görüyoruz. Ön tarafta bir havalandırma var demiştik. Fren disklerini soğutmak için bulunuyor. Continental Eco Kontak 6 lastiği bulunuyor. 205, 55, 17. Aynalar üzerinde dönüş sinyalimiz var. Herhangi bir kamera yine burada bulunmuyor. Aracın rengi bu arada kırmızı ve sedefli kırmızı. Bilmiyorum size yansıyor mu ama gerçekten çok güzel duruyor. Buradaki kromaj parça şıklık katmış. Marşpiyer altındaki bu parça da araca şıklık katmış kesinlikle. Arka tarafa geldiğimizde bu nikelaj parça arkaya doğru uzanarak yine güzel bir görüntü sağlıyor. Üst tarafta köpek balığı antenimiz bulunuyor. Tavan rayları aracın SUV vurgusunu öne çıkartıyor diyelim ve arka tarafta spoiler üzerinde 3. stop lambamız ve burada bakın güzel yine kontrast oluşturarak piyano siyahı ve kırmızı güzel bir görüntü oluşturuyor. Arkada yine led farlarımız ve boylu boyunca ışıklarımız var. Bakalım onlar burada gelecek mi? Gelmezse onların ara çekimlerini koyarım. Arkada bir adet kameramız bulunuyor. Bagajı buradan açıyoruz ve elektrikli değil. Alt tarafa baktığımızda sahte egzoz çıkışlarının olduğunu görüyoruz. Yine bu parçada eklenti bir parça arkadaşlar. Arkada torsiyon çubuğu bulunuyor ve egzoz bu şekilde gizlenmiş. Gelelim bagajımıza. Toplamda 411 litrelik bir bagaj var. Şu anda daha sonradan eklenmiş bir bagaj havuzu var. Ben şimdi bunu dışarıya alayım. Malzeme kalitesi güzel. Burada yükleme eşiği yaklaşık olarak bir karış olarak var. Malzemelerinizi koymak için burada cırt cırtlı bir aparat var. Sağ tarafta bir ışık var. Sol tarafta aydınlatma ışığı bulunmuyor. Şöyle alt tarafına bakarsak burada da lastik tamir kitini görüyoruz. Buraların yine yalıtım yapılmadığını görüyorum. En azından şurada kullanılan malzeme güzel bir malzeme. Umarım ses yalıtımı anlamında sıkıntı yaratmayacaktır diyelim. Burada bakın şöyle bir mekanizma var. Bunun ne işe yaradığını göstereyim size. Şuradan aldık. Şöyle geriye doğru çektik. O tekrar aşağı iniyor. Bakın tek elimle yapabildim bunu. Evet, bunu bu şekilde tek elinizle dahi yapabilirsiniz. Böylelikle panzotu nereye koyacağım derdiniz olmaz. Koltukları katladığınızda kemer sıkışmasın diye şuraya bir yer yapmışlar. Bu güzel olmuş. Şuradan katlıyoruz. 40-60 oranında katlanıyor. Koltukları katladığımızda 1205 litrelik bir bagaj hacmi elde etmiş oluyoruz. Burada biraz yükseklik var. Şöyle hemen hemen yarım karış kadar bir yükseklik var. Zemin tamamen düz olmuyor. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Şimdi içeriye geçelim. Gelelim arka yaşam alanına. Her iki koltukta bana ayarlı. Yeterli bir diz mesafem var. Baş mesafesi yeterli. Şöyle baktım. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Küçük bir şaft tünelim var. Arkada bir adet USB-C bağlantım var. Bir adet malzemeliğim var. Hava çıkışı bulunmuyor. Toplamda 3 adet el tutamağı var. Kol dayaması yok. Fermuarlı tasarım yapılan bir ISOFIX bağlantısı var. Malzeme kalitesi sınıf standartlarında. Arka tarafta koltuk ceplerinde malzemelik yok. Olmalıydı bence. SUV bir araç olduğunu
düşünürsek sunroof'tan da hemen bahsedeyim. Arkadaki yolcular için bir ferahlık sağlayacaktır. Tabii ki çok büyük bir görüntü yok çünkü arkaya doğru uzanmıyor. Boyun 1.85 olduğunu düşünürsem üst tarafı biraz olsun görüyorum. Şimdi malzeme kalitesine geçelim. Üst taraf sert plastik, alt taraf sert plastik. Burada güzel kullanışlı bir malzemeliğimiz var. Ters duruyor. Şişeler ön tarafa doğru sıçramasın, gitmesin diye. Güzel fakat yumuşak bir alan yok burada ne yazık ki. Bu arada arka camlar tek tuşla açılmıyor. Şimdi camı açalım. Camları ve klimayı açmak için de aracı çalıştırdım. Egzoz sesi gerçekten güzel ama. Camlarımız karartılmış. Sonuna kadar neredeyse açılıyor. Keşke tek tuşla da açılmış olsaydı dedim ve ön tarafa doğru geçelim. Ön tarafa geldiğimizde burası yine sert plastik. Kolunuzu koyduğunuz şu yerler yumuşak. Burada güzel bir detay var. Malzemelik olarak kullanılabilir. Genişçe yine arkaya bakan bir malzeme cebimiz var. Koltuklar şöyle göstereyim, ergonomik. Yanal destekleri yeterli düzeyde. Alt destekleri de yeterli düzeyde. Bel desteği bulunmuyor. Aracın içine geçelim. Dijital olmayan kumandalar var en sevdiğimizden ve şöyle bir hayırlı olsun alalım arkadaşlar. Ne diyelim? Sizlere nasip olsun diyelim ve şuraya koyalım. Hyundai özenlere de tekrar teşekkür edeyim. Böyle bir çekim yapmayalım. Seversiniz bu sesleri. Bakayım başka şurada vardı. Hop bunu da aldık. Hemen üst taraftan başlayalım. Sert malzeme. Buralar sert. Buralar komple sert malzeme arkadaşlar. Kararan bir dikiz aynamız bulunuyor. Makyaj aynamız aydınlatmalı şu şekilde. İşiniz bitti, kapattınız. Bunu da kapattığınızda otomatik olarak ışık kapanacaktır. Aynısı burası için de geçerli. Şöyle sunroof'u göstereyim. Bir karıştan biraz daha büyük. Daha fazla geriye gidiyor ama evet çok az daha gidiyormuş. 1,5 karış oldu. Gayet güzel. Üst tarafta yeni bir ekranımız var. Buradaki tuşlar dokunmatik. Navigasyona geldiğimizde kendi haritası var mı? Evet kendi haritası var. Gayet güzel. Apple CarPlay ve Android Auto'da bulunuyor. Şöyle menülerine gelelim. Araç ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Bu arada güzel bir özellik. Mesela sürüş esnasında menüleri değiştirdiğimizde bakın şunu göstereceğim. OK'ye basılı tut ve ayarlar diyor. Burada OK'ye bastığınızda hemen sürücü güvenlik ayarları geliyor. Buradan isterseniz bu ayarları mesela kapatabilirsiniz. Bu güzel bir erişim olmuş. Sürüş esnasında keşfettim. Hoşuma gitti. Şiddet ayarı bulunmuyor. Yine buralarda sert plastik. Bakalım yeterli büyüklükte bir saklama alanımız var. Bir adet ışıklandırmamız var. Güzel bir klimamız var. Neden güzel diyorum? Çünkü dokunmatik düğmeleri var. Bunu seveceksiniz kesinlikle. Start stop düğmemiz burada. Biraz olsun görüşümün arkasında kalıyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Direksiyona geldiğimizde sürüş modlarımızı, ses ayarlarını buradan yapıyoruz. Hız sabitleme ayarlarını sağ taraftan yapıyoruz. Şerit ortalama gibi ayarları buradan yapıyoruz. Buradan menüleri değiştiriyoruz. Bir adet USB-A, bir adet USB-C bağlantımız bulunuyor. 12 volt soketimiz var. Kablosuz şarj özelliği bu donanımda var ve buradaki malzeme kalitesi gayet güzel. Vites tasarımını açıkçası ben beğendim. Kullanışlı bir vites tasarımı var. Manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. İleri ittirdiğinizde vites artıyor, geriye çektiğinizde vites azalıyor. Spor araçların aksine diyelim. El freni ne yazık ki manuel. 2 adet bardak tutucumuz var. Termos buraya evet rahat bir şekilde oturuyor. Herhangi bir problem yok. Bu arada kol dayama ileri geri de gidiyor. O da güzel. En azından buradan erişim için. Arka taraf biraz daha büyük tasarlanmış. O yüzden burası termos için daha uygun. Bunu şimdi keşfettim. Pet şişede herhangi bir sıkıntı yok. Arka tarafta biraz sallantı yapabilir. Gösterge paneline geçelim. Sürüş modlarımız var. Onu da buradan ayarlıyoruz. Spor mod, Eco mod ve normal mod var. Aracı çalıştırdığınızda normal modda çalışıyor. Spor modda bırakmış olsanız bile normal modda gidiyor. Park sensörlerini buradan aktifleştiriyorsunuz. Kamerayı buradan açıyorsunuz. Şimdi hemen kameramızı da açalım. Netlik olarak çok iyi değil, çok kötü değil. Sınıf standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Sola ve sağa çevirdiğimde nereye gideceğimi gösteriyor. Direksiyonda da şöyle hafif bir yumuşaklık yapıyor. Kol dayamanın altının içinde şöyle göstereyim size. Ses yapmaması için bir malzemelik var burada. Sol tarafta far yükseklik ayarımız, lastik basınç uyarılarını buradan kapatıyoruz. ESP'yi buradan kapatıyoruz. Şöyle setup'a geldik. Özelliklerine şöyle bir bakalım. Araç ayarları, gösterge paneli, klima ile ilgili cam suyu yine burada da var. Mesela camları yıkadığınızda otomatik olarak iç sirkülasyonu açılıyor. Otomatik havalandırma ve buğu giderme, çözme özellikleri de bunlar otomatik olarak yapılıyor. Aydınlatma ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz.
kapı ve konfor ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Hıza göre kilitleme varmış. Ses ayarlarına bir bakalım. Equalizer'ı açalım. Şöyle tizi ve bası açalım. Düğme dediği, burada bir favori tuşu var arkadaşlar. Hangisini atamak isterseniz onu atayabiliyorsunuz. Bu da güzel. Bir tane de burada var. Bunlara favori kısa yollar atayabilirsiniz. Gösterge panelini ben beğendim. Hem devir hem de hız saati bilgisi güzel ve buradaki geçişler de gayet güzel. Şunu söyleyeyim, Shift Lock ne işe yarar soranlar olacaktır. Aracınız çalışmadığında arkadaşlar vitesi P konumundan diğer konumuna, yani N konumuna, boş konumuna almak için Shift Lock'a basıp ondan sonra vitesi N konumuna alabilirsiniz. Batarya olmadığı durumlarda diyelim. Pedal setini de göstereyim size. Güzel bir pedal seti var. Ben pedal setini de beğendim. Üst donanımda geliyor. Motor kaputunu açalım. Bu arada araç çalışıyor. Amortisör ne yazık ki bulunmuyor. Üst tarafta bir yalıtım malzemesi var. Alt taraflarda da yine bir yalıtım malzemesi var. 3 silindirli bir motor. Bakın rölantide hafiften de olsa bir titreşim yapıyor. 3 silindirli motorlarda olabilecek bir durum. Sağ taraf güzel kapatılmış. Sadece orada bir küçük bir açıklık var. Kesinlikle kabul edilebilir. Onun haricinde burada söyleyeceğim başka bir husus bulunmuyor. Ve şimdi kapatayım. Siz de hem ses değişimini dinleyin. Gelelim en sevdiğimiz kısma, sürüş kısmına geçelim. Şöyle telefonumuzu şarja bırakalım. Orada şarj olsun. Güzel bir karşılama ekranı geldi. Yolumuza devam edelim. Klimamızı da bir tık açalım ki yanmayalım. Bayağı sıcak. Kan ter içinde kaldık. Hala bu emeğin karşısında abone olmayan varsa onlara da selam olsun. Teşekkür ediyorum abone olduğunuz için diyeyim ve yolumuza devam edelim. Düzce Kurugöl'deyiz. Yakınlardaysanız mutlaka buraya gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Sürüş modu olarak biraz Eco modda devam edelim. Araç test aracı son 76 kilometrede 10.6 litre yakmış toplam bilgilerde. Yakıt alımından sonra 12 litre yakmış. Test aracı olduğu için hakikaten bayağı bir canını çıkarmışlar diyebiliriz. Biz şimdi klima tabii hafiften açıktı. Daha yeni başladık zaten yola. 10.3 litre ile başladık. Muhtemelen düşecektir. Evet, sıfırladım hatta şu anda. Klima etkisinden de kurtulmuş oluruz. Buradan bayır aşağı inerken size biraz viraj performansını göstereyim. Şöyle boş olduğunu gördük. Koltukların yanal tuşu iyi. Araçta çok fazla bir böyle gövde salınımı yok. Evet, güzel gidiyor. Direksiyon hissiyatı da şu an yumuşak. Neden? Çünkü Eco moddayım. Hemen şöyle sürüş modumu Spor'a aldım. Fren hissiyatı güzel. Sabahtan beri kullanıyorum aracı. Fren hissiyatında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Direksiyon şimdi daha sert oldu, daha güzel oldu. Spor modu aldığınızda genelde böyle üst devirlerde kalıyor. O hoşuma gitti. Motor sesi de hoşuma gitti. 1 litrelik bir motor. Turbo beslemeli. 100 beygirlik gücünü 6000 devirde veriyor. 172 Newton'da torku var. Bunu da 1500 ile 4000 devir arasında veriyor. Kuru kavrama 7 ileri DCT olarak adlandırılan çift kavrama bir şanzımanımız var. 0-100 hızlanması da 10.2'ymiş. Bakalım biz ne yapacağız. Aracın ağırlığından da bahsedeyim. 1195 ile 1305 kilogram arasında değişen bir ağırlığımız bulunuyor. Euro NCAP'ten de 4 yıldız aldığını söyleyelim. Duyuyorsunuzdur, şerit takip sistemi güzel bir şekilde koruyor. Müdahalesini yapıyor. Eğer çıkarsanız şeritten de sizi uyarıyor. Şöyle güzel bir frenaj. Güzel. Boş olduğunu gördüm. Bastım. Güzel. Evet, biraz daha temkinli geliyorum ki insanları da ürkütmeyelim. Sonuçta trafiğe kapalı bir alan değil burası. Bir de tırmanma şeridi yapalım. Orada da bir görelim performansını. Evet. Tam gaz değilim. Motor sesi dediğim gibi güzel. Araç kaydığında böyle ESP küçük küçük müdahale ediyor. Evet. Kimsenin olmadığını gördüm. Tabii gücü yetmediğinde doğal olarak alt devirlere geçiyor. Bu arada klimamız açık. Hızlanması yeterli. Şu an tam gaz oturdum mesela. 100'e kadar rahat bir şekilde çıktı.
6000 devir civarında da vites değiştiriyor. Bir aile aracı olarak değerlendirirsek viraj performansının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi daha fazla tehlikeye atmadan, çünkü burası bugün günlerden pazar, piknik yeri, çok fazla gelen giden var. Diğer testlerimize geçelim. Ne yazık ki kapalı yerlerde test edemiyoruz. Keşke öyle imkanımız olsa da öyle yapsak. Çünkü emniyet, güvenlik her şeyden önemli arkadaşlar. Tabii ki zaman zaman biz de hatalar, yanlışlıklar yapabiliyoruz. Yapmamaya da çalışıyoruz. Evet, direksiyon spor modda bayağı sert. Şehir içinde kullanırken o yüzden Eco modda kullanmakta fayda var. Alt tarafta anlık yakıt bilgisi var. Onu da oradan takip edebiliyorsunuz. Direksiyon hissiyatına bakalım. Spor modda gayet güzel. Suni tepkiler, suni böyle hareketler minimal düzeyde, rahatsız etmeyecek düzeyde. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. %0-100 12.03. Biraz aşağı eğim varmış. Ben düz gibi görmüştüm ama doğrulanmış zaman 13.05. Bir daha yapalım. 0-100. Şimdi. %0-100 13.3. Doğrulanmış zaman 11.54, yani 11,5 saniye. 10 saniyenin altı iyi bir değer olarak kabul ediyoruz. Biraz daha iyi olabilir. Fakat şanzıman biraz daha böyle konfor odaklı. İlk birinci vites, ikinci vites geçişleri biraz daha konforlu olduğu için bence bu 0-100 verisi biraz daha uzun oluyor. Zaten fabrika verisi olarak da 10 saniyenin altını iddia etmemiş sonuçta. Biz ara hızlanmamıza bakalım. O da önemli bir değer. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. Ara hızlanmamız 9.38 doğrulanmış zaman. Elbette çok iyi bir süre değil. Fakat sınıf standartlarında diyebilirim 100 beygirlik bir araç için. Şöyle bir sıkıntı ben hissettim. Gaza tam oturduğumda önce biraz motor bekledi. Ondan sonra devam etti. Şimdi onu tekrar yapayım. Az önce hız sabitlemedeydim. Durum öyleydi. Bakalım yine öyle olacak mı? Şimdi ayağımla o hıza getireyim. Yaklaşık o hızlardayım. Şimdi tam gaz yapıyorum. Bastım. Evet, önce devir bir yukarı çıkıyor. Daha sonra güç tekerleklere aktarılıyor. Yani hafif bir orada bir kayıp var şanzıman tarafında. Muhtemelen o da şanzımanı korumak için yapılmış bir ayar olsa gerek. Bu arada tüm levhaları çok güzel bir şekilde okuyor, uyarıyor. Çok fazla da böyle can sıkmadan size gerekli bildirimi, uyarıyı yapıyor. Süratimi tekrar 120'ye ayarladım. Adaptif hız sabitleme yokmuş arkadaşlar. Şurada zaten mesafe ayarı var mı diye baktım. Olmadığını fark ettim. Adaptif hız sabitleme yok. Bu arada kör nokta uyarı sistemi de ne yazık ki bulunmuyor. Bu aracın bir diğer eksiği de tek cam, sadece sürücü camının otomatik olarak açılıp kapanması olmuş. Keşke 4 cam otomatik olsaydı dedim. Şimdi müzik sistemini bir test edelim. Ses kalitesi sınıf standartlarında, ne çok iyi ne çok kötü. En üst seslerde bozma yapmadı. Bu hoşuma gitti açıkçası. Fakat Apple CarPlay, şöyle gelelim. Kablosuz olarak bağlanmıyor. Apple CarPlay'e kablolu bağlıyoruz. Şöyle bağladık. Okey dedik. Geldi. Ekran güzel. Çalışma hızı güzel. Netliği hoş, güzel. Problem yok. Bir de buradan müzik açalım. Arada büyük fark yok. Seste öyle aşırı farklılık yok. Yani Bluetooth'tan da bağlandığınızda sorun olacağını zannetmiyorum. Hız sabitlemede hızımızı birer birer ya da uzun basarsak onar onar ayarlayabiliyoruz. Bu güzel. Direksiyon yardımımız da var. Şimdi onu göstereyim. İleride bir viraj var. Şeridi okudu. Bıraktım. Burayı rahatlıkla dönmesi lazım. Direksiyonda tutun dedi. Tuttum, bıraktım. Evet, güzel. Şeridi de her iki tarafa bakıyorum şöyle bir. Güzel ortalıyor. Direksiyonda tutun dedi ellerinizi. Tutmayacağım.
Ellerinizi direksiyonda tutun diye ikaz geldi. Yine tutmayacağız. Şerit ortalama devam ediyor. Küçük bir viraj vardı, orayı da aldı. LFA yani şerit takip asistanı iptal edildi diyor. Şöyle sağa doğru geldi, yanaştı. Sıkıntı yok, tekrar ortaya aldı. Şimdi sola doğru geçecek. Pimpon topu etkisi devam ediyor. Şeridin içinde tutuyor ama ortalamıyor. Bu şekilde devam ediyor. Uzun bir süre böyle devam ediyor arkadaşlar. Ta ki siz tutana kadar. Daha önce bunu test etmiştik ama bakın yine güzel bir şekilde bizi şeridin içine attı. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Buradan far ayarı yaptığınızda hangi ayara geldiğinizde gösteriyor. Yine Hyundai grubunda sevdiğim bir özellik. Arka sileceği mesela açtığınızda ya da işte yıkadığınızda, şöyle hatta yıkayalım. Bayağı da güzel yıkıyor. Onları buradan görebiliyorsunuz. Ya da şuradan ayar yaptığınızda bunları görebiliyorsunuz. Şöyle bir ön camları da yıkayalım. Performansını görmüş oluruz. Evet, sadece şöyle şu sol tarafta biraz fazla bıraktı. Onun haricinde temizlemesi yeterli. 100'le giderken GPS hızımız 98. Fren testi şimdi. Çok güzel durdu. Dörtlerini yaktı. 36 metre iyi bir fren mesafesi. Bu zamana kadar en iyi mesafeyi 34 metre olarak ölçmüştüm. 36 metre güven verdi. Kabin ses ölçümlerimizi yapalım. 90 2000 devir 51 desibel. 100 2200 devir 52 desibel. 110 2450 devir 53 desibel. 120 2700 devir 54 desibel. 120'de çok fazla rüzgar sesi yok. Hafiften böyle bir tavanda bir ses var. Sunroof'tan geliyor. Biraz muhtemelen aynalardan gelen bir ses var. Ama rahatsız edici bir düzeyde değil. Şöyle hafiften bir hızlanayım. Rüzgar sesi 130'dan sonra gelmeye başlıyor. Evet, 140'ta daha bariz oluyor. Yol sesinden fazla rüzgar sesinin geldiğini söylemiş olayım ses yalıtım anlamında. Araçta sesli komut özelliği de var. Telefonumu bağladım. Bağlamazken de denedim fakat iyi çalışmıyor. Hemen sıcaklık ayarıyla başlayalım. Sıcaklığı 21 dereceye ayarla. Affedersiniz, bunu anlayamadım. Sıcaklığı ayarlayamıyor arkadaşlar. Daha önce defalarca denedim. Eve yol tarifi al. Affedersiniz, bunu anlamadım. Ofise yol tarifi al. Lütfen son komutunuzu tekrarlayınız. Şenol Benli'yi ara. Affedersiniz, bunu anlayamadım. Aşkımı ara. Yani rehberimdeki kayıtlı kişileri de algılayamadı. Size yardım edemediğim için üzgünüm. Vallahi bence dersine iyi çalışsan iyi olur. Evet. Aracı genel olarak özetlersek B segmenti standartlarını karşılıyor. Bazı eksikleri var. Önce eksiklerden bahsedeyim. 4 cam otomatik olmaması bir eksiklik. Kör nokta uyarı sistemi olmaması bir eksiklik. Malzeme kalitesi en azından şöyle üst taraflarda, ön taraflarda biraz daha iyi olsa iyi olurdu diye düşündüm. Hız sabitleme sistemi güzel çalışıyor. Bir üst hıza aldığınızda acele etmiyor. Direksiyon hissiyatını beğendim. Fren hissiyatını beğendim. Sunroof olması güzel. En azından içeriye bir ferahlık veriyor. Arka tarafta bir bardaklık kol dayama olsa güzel olurdu. Ses sistemi yeterli düzeyde. Güvenlik sistemi güzel. Özellikle şeridin içerisinde tutuyor, şeridi ortalıyor. Burada iyi çalışıyor sistem. Motor performansı olarak yeterli bir hızlanma sağlıyor. Neler yakmışız ondan bahsedeyim. 8.8 litre toplam 133 kilometrede. Yakıt alımından sonra 8.2, sürüş bilgisi 6.3. Eğer ekonomik kullanırsanız arkadaşlar ekonomi performansı var ama yani basarsanız da tabii ki iyi yakacaktır. Ben uzun yolda sakin sürüşlerde 5.5 litreleri rahat göreceğinizi düşünüyorum. Şehir içinde de muhtemelen 7-7.5 litrelerde gezersiniz. Çünkü araç 1.5 ton neredeyse. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.